there is people who is coming for the first time. İlk defa gelen kişiler varsa da hoş geldiler. We are so happy. We are so happy to see you and have you here. Yani sizi burada görmekten çok mutluyuz, burada olmanızdan. I'm sorry, I'm a little bit nervous. Biraz gerginim, onun için üzgünüm. So we are having Bhagavad Gita lecture. Şimdi Bhagavad Gita dersimiz olacak. But first we are going to sing a little bit more. Biraz daha mantra söyleyeceğiz onun öncesinde. For getting blessings and try to understand what we are going to listen and what we are going to receive. Yani şimdi ne dinleyeceğimiz ve ne konuşacağımız hakkında biraz takdis almak için bu mantrayı söyleyeceğiz. I'm not good with instruments. Yes. But if I forget, please help. There's another thing. Yayurada Madhava Kunya Vikhari Yayurada Madhava Kunya Vikhari Yayurada Madhava Kunya Vikhari Jaya
have one guest, a small guest. Entonces, go, please, go, anda con tu parte, corre, en pinta. I will be here. Go ahead, please. Thank you. We are reading from Bhagavad Gita. Bugün Bhagavad Gita'dan okuyoruz. This is a very old sacred book. Bu çok kadim bir kutsal bir kitap. That we have the fortune that we can read now. Ve biz bu iyi tarihimizde bugün bunu okuyabiliyoruz. So today we are reading from the chapter number 6 and the text is number 33. Bugün 6. bölüm 33. kıtayı okuyacağız. So we have the verse written on the board. O Sanskrit dilindeki kıta orada tahtada yazıyor. I'm gonna repeat and then after you can also repeat, please. Ben şimdi bu kıtayı söyleyeceğim. Siz de arkamdan tekrar edebilirsiniz. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim staram. Chanchalatvat sitim estiram. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. If someone wants to try to repeat, please. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya proktaha. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalatvat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Yoyam yogastvaya prokta. Yoyam yogastvaya prokta. Samyena Madhusūdana. Samyena Madhusūdana. Etasyaham napasyami. Etasyaham napasyami. Chanchalavat sitim estiram. Chanchalatvat sitim estiram. Anyone else? Başka kimse var mı söylemek isteyen? Okay. So now we are
going to give the meaning word by word by Srila Prabhupada. Şimdi kelime kelime açıklamalarını çevirisini okuyacağız. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna said. Arjuna şöyle dedi. Arjuna şöyle dedi. Ajam. This system. Bu sistem. Yoga. Mysticism. Twaya. By you. Senin tarafından. Prokta. Describe. Açıklanan. Samjena. Generally. Genel olarak. Madhusūdana. O killer of the demon Madhu. Ey şeytan Madhu'yu öldüren. Etasya. Of this. Bundan. Aham. I. Ben. Do not. Yapmak. Pasyami. See. Gör. Chanchalatvat. Due to being restless. Rahatsız olduğundan dolayı. Estitim. Situation. Durum. Estiram. Stable. Kalıcı. Translation. Arjuna said, O Madhusūdana, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable to me, for the mind is restless and unsteady. Çeviri. Arjuna şöyle dedi. Ey Madhusūdana, zihin rahatsız ve oynak bir yapıda olduğu için özetlediğim bu yoga sistemi uygulaması zor ve kalıcı olmayan bir şeymiş gibi görünüyor. Purport. The system of mysticism described by Lord Krishna to Arjuna, beginning with the word Suchau the Shed and ending with Yogi Paramaha, is here being rejected by Arjuna out of a feeling of inability. It is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secure place in the mountains or jungles to practice yoga in this age of Kali. The present age is characterized by a bitter struggle for a life of short duration. People are not serious about self-realization, even by simple practical means, and what to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, and detachment of the mind from material engagements. As a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow this system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous qualities. He was a great warrior, he had great longevity, and above all, he was the most intimate friend of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead. 5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now. Yet he refused to accept this system of yoga. In fact, we do not find any record in history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for the people in general, it is an impossible proposal. If this were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, are certainly wasting their time. They are completely in ignorance of the desired world. Srila Prabhupāda'nın açıklaması.
Suchao Deishe sözleriyle başlayıp Yogi Paramat sözleriyle biten ve Rab Krishna tarafından Arjuna'ya izah edilen bu mistisizm sistemi kendisini aciz hisseden Arjuna tarafından burada reddedilmektedir. Bu Kali çağında yoga yapmak için evini terk ederek dağlarda ve ormanlarda ıssız bir yere gitmek sıradan birisi için mümkün değildir. Şimdiki çağ kısa bir yaşam süresi içinde verilen zorlu bir mücadele olarak tanımlanabilir. İnsanlar son derece basit ve pratik yöntemlerde bile benlik idraki konusunu ciddiye alamazlarken yaşam stilini, oturuş şeklini, yer seçimini ve zihnin maddi faaliyetlerinden kopması kurallarla belirleyen bu zor yoga sistemini hiç uygulayamazlar. Birçok yönden yetenekli bir insan olmasına rağmen pratik bir insan olan Arjuna bu yoga sisteminin uygulanmasının imkansız olduğunu düşünmekteydi. Arjuna kraliyet ailesine aitti ve bazı yüksek niteliklere sahipti. O büyük bir savaşçıydı. Önünde uzun bir yaşamı vardı ve hepsinden önemlisi Tanrı Yüce Şahsı Rab Krishna'nın en yakın arkadaşıydı. 5000 yıl önce Arjuna şu anda bizlerin sahip olduğu değerlerden çok daha iyisine ve fazlasına sahipti ve buna rağmen bu yoga sistemini reddetmekteydi. Tarihte Arjuna'nın yoga yaptığına dair hiçbir kayıt yoktur. Bundan dolayı bu Kali çağında bu sistemin uygulanması halkın geneli için imkansızdır. Doğal olarak birkaç nadir kişi için bunu yapmak mümkün olabilir. Fakat halkın geneli için bu mümkün değildir. 5000 yıl öncesi için durum böyle olunca bugün için ne demeli? Çeşitli okul ve derneklerde bu yoga sistemini uygulamaya çalışanlar sadece zamanlarını boşa harcamaktadırlar. Bu gibi kişiler arzu edilen kazançtan tamamıyla habersizdirler. Krishna Krishna Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, it's very interesting what Srila Prabhupada is pointing here in the meaning. Yani burada açıklamada Srila Prabhupa'nın üstüne vurgu yaptığı şey çok ilginç. Because we are going through the different chapters of the Bhagavad Gita. Çünkü biz Bhagavad Gita'da farklı bölümleri okuyoruz. And we are already reading about the different kind of yoga. Ve farklı yoga sistemleri hakkında da okuyoruz. But in this specific verse, Arjuna is rejecting to practice all of this. Ve Arjuna bu kıtada görüyoruz bütün bu yoga sistemlerini uygulamayı reddediyor. What Krishna in deep detail explained about every yoga. Yani Krishna yoga sistemlerinin hepsini büyük detaylı bir şekilde anlatıyor. And suddenly we see Arjuna like just simply rejecting. No, this is too difficult. I cannot do it. Ve Arjuna bir anda diyor ki bu çok zor uygulaması. Hemen bunu reddediyor. Yani uygulayamayacağım, yapamayacağım. And Prabhupada is also explaining in this modern age, it's very hard to practice yoga. Ve Prabhupada bundan bahsediyor açıklamasında. Bu modern çağda yogayı uygulamak çok zor diyor. But why is so hard? Neden bu kadar zor? Because it's very hard to control the mind, as Prabhupada is saying. Çünkü burada Prabhupada diyor ki zihni kontrol etmek çok zor çünkü. And Krishna already told also Arjuna that he has to point the mind in one focus thing. Krishna Arjuna'ya bunu söylüyor. Zihni bir noktaya odaklamalı kişi diyor. So if we have to try to, we can also experience that it's very difficult. Ama bunu yapmaya denersek de, çalışırsak da bunun ne kadar zor olduğunu göreceğiz. Even for 2 hours, sometimes it's very hard. Yani 2 saat için bunu yapmak gerçekten çok zor olabilir bazen.
the mind is going here, is going there, is thinking I have to do this, I have to do that. Yani zihin oraya gidiyor, buraya gidiyor, ben bunu yapmalıyım diye düşünüyor, bunu yapmalıyım diye düşünüyor. And we have to bring it again and again. Come here, one moment more. Yani tekrar onu geri getirmeye çalışıyoruz. Lütfen gel, biraz daha. And that's why also in the Bhagavad Gita we find that the mind can be our best friend or our worst enemy. Bu yüzden Bhagavad Gita'da görüyoruz. Yani zihin bir kişinin en iyi dostu olabilir, aynı zamanda en kötü düşmanı da olabilir. And actually this has a very deep meaning. Aslında bunun çok derin bir anlamı var. Just sounds funny, but in the daily life we can see it's very clear the mind is sometimes so tall. Yani bunu günlük yaşamımızda görüyoruz, yani zihin ne kadar bazen bize zorluk çıkarıyor. But if we have we have this bliss that we meet the Bhakti Yoga. Ama böyle bir şansımız, talihimiz olduysa, biri bize böyle bir takdis verdiyse ve Bhakti Yoga ile tanıştıysak, which is the last step in all these stairs of the yoga. Ki bu yoga sistemleri içerisindeki, bu yoga merdivenindeki son basamak oluyor. So we can feel very fortunate because we don't need to go all through all these yogas if we already know about Bhakti Yoga. Yani o zaman çok talihli olduğumuzu hissedebiliriz çünkü bütün bu yoga sistemlerini yapmamıza gerek yok ya da bilmemize gerek yok Bhakti Yoga'yı biliyorsun. If we practice some kind of yoga but we don't know what is the goal of the yoga, as Prabhupada said, we are wasting our time. Yani biz yoga yapıyorsak ve yoganın amacını bilmiyorsak, burada Prabhupa'nın söylediği gibi zamanımızı, vaktimizi boşa harcıyoruz. So what is the goal of our practices? If we practice one kind of yoga or another kind of yoga. Yani bir çeşit yoga ya da başka bir çeşit yoga yapıyorsak, bizim yoga pratiğimizdeki amaç nedir? The goal is to render our service to Lord Krishna. Aslında amaç Rab Krishna'ya hizmet etmektir. Without any attachment. Bunu da yaparken hiçbir bağımlılığa sahip olmamak. It's like when you love someone, you don't feel like you are doing something for taking something. Yani birisini seviyorsunuz ve onun için bir şeyler yapıyorsunuz ve ondan bir karşılık beklemiyorsunuz. Bunun gibi düşünebilirsiniz. You give your love, your care, and you don't want any result. Yani sevginizi veriyorsunuz, ona bütün ilginizi veriyorsunuz ama bunun karşılığında bir şey istemiyorsunuz. So this Bhakti Yoga, that means devotional service, we are giving to Krishna whatever is in our heart, from our heart and with our heart. Yani Bhakti Yoga'da aslında adanma hizmeti de demek aynı zamanda. Yaptığımız şey kalbimizdekileri vermek ve kalbimizin içinde olanları da kalbimizle birlikte vermek aslında. And sounds very easy, right? Çok kolay gibi gelebilir kulağa. For doing this, for reaching this stage, bu noktaya gelebilmek için there is in the Nectar of the Devotion book, Prabhupada is explaining also about this. Adanmanın nektarında Srila Prabhupada bunun hakkında açıklıyor aynı zamanda. That there is three kinds of devotees. 3 çeşit adanan var diyor şimdi. The devotees, first class devotees, second class devotees, and third class devotees. Birinci sınıf adanan, ikinci sınıf adanan, üçüncü sınıf adanandan bahsediyor. So in the third kind of devotee, the neophytes. Üçüncü sınıf adananlardan sonra onlara bahsederken başlangıç seviyesinde olanlar diyor. They read about this knowledge, they maybe meet with devotees, they listen about Krishna. Yani onlar bu bilgiyi duymuş olabilirler, adananlarla karşılaşmış olabilirler, Krishna hakkında duymuş olabilirler. But unluckily their faith is not strong. Ama talihsiz bir şekilde onların inançları çok yüksek değildir. So if they start believing, but suddenly they are talking with someone who has very strong arguments about what the philosophy is, and maybe they are going to change their mind. Yani onlar inanmaya başlasalar bile birisi onlara bu felsefe hakkında çok güçlü doneler sunsa da onlar bir noktada
fikirlerini değiştirebilir. They know the object of everything, but they don't have faith strong enough. Yani her şeyin nesnesinin kim olduğunu bilirler ama yüksek bir inanca sahip değildirler. So sometimes when we are trying to preach and our faith is not strong, we are going to maybe cross with people who are to argue with us like this is not true what you are talking about. Eğer bizim kendi inancımız yüksek değilse, yani iyi bir seviyede değilse bazen böyle insanlarla karşılaşırız ve onlar bizim inancımızın ya da söylediklerimizin iyi bir derecede olmadığını söyleyerek bizimle tartışmaya başlarlar. Or a very typical question that they are going to make is, did you saw Krishna? Ya How da, do you believe on this Krishna? ya da şöyle tipik bir soru sorabilirler size. Yani siz Krishna'yı gördünüz mü de nasıl Krishna hakkında böyle konuşabilirsiniz? And then if your faith is not enough, you are going to feel inside like shaking, like, oh my God, it's true, I didn't saw Krishna. Eğer inancınız da yüksek değilse içinizde titremeye başlarsınız. Evet, söylediği doğru, ben Krishna'yı görmedim diyebilirsiniz. They are going to make feel like doubting, no? Like it's true, maybe this person is right, I'm crazy, what I'm doing. Yani onlar sizi şüpheye düşürmeye çalışırlar. Evet, bu adamın söylediği doğru, ben deli miyim acaba diye şüpheye düşersiniz. Yes, there was one time one Mataji, she was trying to doing book distribution in Mexico. Meksika'da bir matacı vardı, bir hanımefendi. O kitap dağıtmaya çalışıyordu. She had big pile of books. Yani çok böyle bir büyük kitap ciltler vardı elinde. She was very enthusiastic. She is very young actually, and she was very enthusiastic. Yani çok gençti ve çok hevesliydi. And suddenly one like rock metal person is coming in front of her. Ve ona bir metalci bir kişiyle karşılaştı. In black clothes with eyeliner. Yani siyah giysileri vardı, gözünde sürme vardı. And he just came and he splashed in all the books. Yani o geldi, ona yaklaştı ve bütün elindeki kitapları yere savurdu. She got surprised, but she said, okay, no problem. Yani o şaşkına döndü ama dedi ki tamam, problem değil. She picked up all the books. Bütün kitapları yerden And she topladı. said, it's okay, no problem. And he was surprised, like, what, this person is not getting upset with me. Yani o dedi ki tamam problem değil dedi. Ondan sonra karşısındaki adam şaşırdı, neden bu bana kızmadı bir insan diye. And he left. Oradan ayrıldı. Again she was trying, and he was watching her from some part near to her. Ve o sırada ayrıldıktan sonra bu hanımefendi kitap dağıtmaya devam etti. Deniyordu, insanlara kitapları vermeyi deniyordu ve o sırada o metalci olan çocuk da onu gizli bir şekilde izlemeye devam ediyordu. This time he came and he said, why you are not getting upset? What's your problem? Get upset with me. Ve sonra yanına gelip dedi ki, neden bana sinirlenmiyorsun? Problem ne burada? Bana sinirlenmen gerekiyor. She said, because you didn't read these books. O da dedi ki, sinirlenmiyorum çünkü sen bu kitapları okumadın. Then you don't understand why I don't get upset. It's okay. This is temporal, she said. Yani sen o yüzden benim neden sinirlenmediğimi de anlamıyorsun. Onun için boş ver. But he got more upset and again he threw all the books. Ondan sonra daha da sinirlendi ve o kişi elindeki bütün kitapları tekrar yere savurdu kızın önündeki. This time she felt something like sad because Prabhupada books were on the floor. Bu sefer o kız biraz da böyle üzüldü çünkü Prabhupa'nın kitapları yere düşmüştü. And she felt like this person is so unlucky, unfortunate that he don't know what he's doing. Ve dedi ki içinden, yani bu kişi gerçekten çok talihsiz ve çok şanssız, ne yaptığını bile bilmiyor. But it's okay, I'm gonna try again. Ama dedi ki önemli değil, ben tekrar deneyeceğim. Again she picked up all the books from the floor. Tekrar bütün kitapları yerden aldı. And this time, after some time, again the man came. Sonra tekrar bu metalci adam geri geldi. And this time he said, okay, I will buy one book. Ve dedi ki tamam, bir tane kitap alacağım. Because I see you are very tolerant, I don't understand, I have to read this book. Yani sen çok hoşgörülüsün, ben bunu anlamıyorum, o yüzden bir tane kitap alıp okumak istiyorum. Then she understood, no? She had faith on the scriptures. She didn't feel like, yeah, he's right, I have to go and fight myself. Sonra o
bu kız anladı ki onun kutsal metinlere inancı vardı. Yani o bunları yaparken hiçbir şey yapmadı karşılığında. So this brings us to the second class of devotee. Sonra bu bizi ikinci sınıf adanan seviyesine getiriyor. Sometimes in the second class of devotee they are not so expert about scriptures, maybe mantra, Sanskrit, but they have firm faith on the knowledge. Bazen bu ikinci sınıf adananların Sanskrit diline, mantralara ya da şlokalara çok hakim olmadığını ama çok sıkı bir inanca sahip olduklarını görüyoruz. This devotee has faith in the process of the devotional service. Bu adananın adanma hizmeti sürecinde inancı vardır. This devotee knows that what he or she is doing is going to bring some result. Yani onun yaptığı şeyin bir sonuç vereceğine dair bir inancı vardır. Like sometimes, yeah, I know here we are few, so we don't have choice. Like I don't want to do this service. I don't like to do this service. Yani burada çok kişi değiliz ve çok fazla seçim şansımız olmuyor. İşte bu hizmeti yapmak istemiyorum, bu hizmeti yapmak istemiyorum diyemiyoruz. But in some temples this happens. Ama bazı tapınaklarda bu oluyor. For example, I didn't like to make pujari. Örneğin ben pucari hizmeti yapmak istemiyordum. And when I see on the list my name, I said, wow. Ben kendi ismimi orada gördüğüm zaman ha diyorum. This is kind of neophyte also, because actually, as I said in the beginning, when you feel love for Krishna, you will do whatever is there. Yani bu da bir başlangıç seviyesindeki adananın zihniyeti böyle oluyor. Çünkü başlangıçta demin söylediğim gibi eğer Krishna'ya inancınız varsa onun için her şeyi yapmaya hazırsınızdır. You will be just happy with any opportunity Krishna is giving you for serving him. Yani ona hizmet etmeniz için Krishna'nın verdiği bütün fırsatlardan mutluluk duymalısınız. Cooking or preaching or making garlands or cleaning. Yemek pişirmek, Krishna bilincini insanlara vermek ya da garland yapmak. You will just try your best. Yani siz elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. And also we will understand that there is no difference in the services if you are outside preaching or you are in the temple cleaning the floors or the toilet. Yani o zaman anlarsınız ki yaptığınız hizmetler arasında bir fark yok. Yani tapınağa gelip yerleri temizlemek ya da tuvaleti temizlemek ya da diğer hizmetler arasında hiçbir fark yok. So this brings us to the first class devotee. Bu da sonra bizi birinci sınıf adanan olma yoluna getirir. The devotee who is very expert in the scriptures. O adanan kutsal metinler hakkında çok ustadır, uzmandır. He is very expert in presenting the knowledge to different kind of people. Bilgiyi farklı çeşit insanların topluluğunda farklı şekillerde sunma konusunda çok uzmandır. And he deeply understands the meaning of the devotional service and the final goal of the life. Yani adanma hizmetinin anlamını ve hayatın amacını çok iyi anlamıştır. He put Krishna in the middle, up, down, in this side, in the other side. Just Krishna is there. Yani o Krishna'yı merkeze, yukarıya, sağa, sola, aşağıya her yere koymuştur. Onun için sadece Krishna vardır. Doesn't mean that we are going to give it up with our responsibilities because we are still here. Yani bu bizim sorumluluklarımızı bırakmamız anlamına gelmiyor. Biz hala buradayız. But I think everybody can make introspective and everybody can know in which stage we are. Yani herkes içine dönüp hangi seviyede olduğunu düşünebilir bu noktada. So if we feel we are the third class of devotee, Eğer biz 3. sınıf adanan olduğumuzu düşünüyorsak, which I don't feel you are, but if you feel like that, then we have to try to reach the first class of devotee. yani ben öyle olduğunuzu düşünmüyorum ama siz böyle hissediyorsanız o zaman 1. sınıf adanan olma yolunda gitmelisiniz. And yes, I feel you are all of you first class devotees. Ben hepinizin 1. sınıf adanan olduğunuzu düşünüyorum. Yes, and this is very interesting. Then after some time we can sit and we can think in which state I am, why, how can I go or how can I make more steps
Bu çok ilginç. Yani ben hangi seviyedeyim, başka seviyeye gelmek için hangi adımları atmam gerekiyor? Of course, a devotee will never come with a title, I am first class devotee. Tabii ki adananlar böyle bir ünvanı almayacaklar, yani üzerlerine ben birinci sınıf adananım yazmayacaklardır. Because a devotee is always humble. Çünkü adananlar daima alçak gönüllüdür. And he will always feel he is like beginner. Ve her zaman kendisinin başlangıç seviyesinde olduğunu hissedecektir. Even if this devotee has 25 years in the movement, or 5 years, or 15 years, Yani o adanan bu hareket içinde 20 yıldır olsa da, 15 yıldır olsa da, 5 yıldır olsa da, he's always coming to the temple like the first time. ve o her zaman tapınağa geldiğinde sanki tapınağa ilk kez geliyormuş gibi gelir. Always have this aptitude for learning, for listening. Her zaman bu dinleme, duyma tutumuyla birlikte gelir. Sorry, I got distracted. Thank you. Later, I will come later. And this is also, we can admire this from devotees. Yani biz adananlarda bunu gördüğümüzde hayranlık duyuyoruz. Sometimes we see devotees who are very old in the movement, but they feel, or you see them like very fresh, like they are learning and they are sharing and they are so kind. Bazen çok eski adananları görürüz hareket içinde. Onlar ama çok yeniymişler gibidirler. Her zaman bir şeyleri öğrenmeye çalışırlar, öğrendiklerini paylaşmaya çalışırlar. They don't feel like, you are new, okay, come and serve me. Yani böyle hissetmezler. Aa sen yeni mi geldin? Tamam gel bana hizmet et. And this is very like you are getting inspired by them. Yani onları gördüğünüzde çok ilham alırsınız. And then you can understand very easily who is first class devotee. O zaman anlarsınız kim birinci sınıf adanan diye. Can I say one more Sankirtan pastime? Bir tane daha Sankirtan böyle lilası anlatmak istiyorum. Yeah, this is also in Mexico, this pastime. Bu da yine Meksiko'da gerçekleşiyor, Meksika'da. We were going from Mexico to Honduras for Sankirtan, for book distribution. Yani kitap dağıtmak için Meksika'dan Honduras'a gidiyorduk. And we were already in many countries traveling. In some countries we were traveling. A group of Bir sürü devotees. ülkeden geçiyorduk bu seyahat boyunca. And we were very tired. Çok yorulmuştuk. Always the Prabhu who was driving was falling asleep. Yani o arabayı kullanan Prabhu da sürekli böyle uyukluyordu. And we told one Prabhu, please sit next to him and wake up him all the time because we can have an accident. We were very afraid. Yani biz çok korkmuştuk çünkü Prabhulardan bir tane dedi ki, kendisine dedi ki öne git onu uyandır sürekli çünkü kaza yapabiliriz her an demişti. And then this Prabhu accepted. He said, okay, I will go next to him. O zaman Prabhu dedi ki tamam ben onun yanına gideceğim. Suddenly we saw both of them falling asleep. Sonra baktık ikisi birden uyuklamaya başladı. We said, oh my God, what we will do because Mata is we were also very tired and we were singing very strong Maha Mantra all the time. Yani biz matacılar da çok yorulmuştu ama ne yapacağız diye düşünürken sonra çok yüksek bir güçlü bir şekilde Maha Mantra'yı söylemeye başladı. We have the goal to distribute 1,500 liras. Sorry, 1,500 books each one. We were 10. Hepimizin bir hedefi vardı. 500 kitap dağıtmak ve 10 kişiydik. Some devotees already were near to the wall. Some of them were very far. So we want just to help each other. Yani bazı adananlar hedefe çok yakındı, bazıları çok uzaktı ve biz birbirimize yardım etmek istemiştik. And we were in the middle of a road, just trailers and tractors were going, crossing. Yani bir yolun ortasındaydık, otoyolun ortasında. Sadece tırlar ve traktörler geçiyordu. Luckily it was day, we had light. Yani gündüzdü, ışık vardı.
Suddenly we hear something is going off from the car, from the van. From? From the van, the car that we were traveling. It was like kind of van. Ve arabanın önünde bir şey görüyoruz. Engel görünüyor. And we saw one wheel going on the road. Ve bir tekerleğin yolun dışına doğru çıktığını gördük. Then Prabhu fell asleep and then we said, Prabhu, Prabhu, the wheel is going. Prabhu uyuyordu. Biz dedik ki Prabhu kalk, tekerlek gidiyor. And then he immediately stopped and then we were so upset to him because we put the blame on him, but actually it was not his fault. Yani biz ona çok kızmıştık çünkü bütün onu suçladık ama aslında onun suçu değildi. And then we said, now what we will do here in the middle of the road, just tractors and trailers are coming and we don't have one wheel. Sonra dedik ki biz ne yapacağız şimdi burada sadece traktörler ve tırlar geçiyor, sadece bir tane tekerlek eksik, ne yapacağız şimdi yani? Two devotees ran after the wheel. Yani iki adamın tekerleğin peşinden gidiyor. And then they brought the wheel was broken. Yani tekerleği getirdiler ama kırılmıştı. And we didn't have another extra. Yani ekstra bir stepney lastik de yoktu. And we have just 2 days more for finishing these books. Yani ve bitirmemiz gereken kitaplar vardı bir sürü. And luckily this road has a side where the cars can be there for a time. Yani arabaların yan tarafta durabileceği bir servis yolu vardı şanslı bir şekilde. Arabayı oraya çekebilirdiniz. Then we said, okay, we will stop all the trailers and all the tractors and all the cars and we will ask for help and also we are going to distribute this book. Yani sonra dedik ki bütün tırları, traktörleri durduracağız burada sağ tarafta. Onlardan yardım isteyeceğiz ve aynı zamanda kitap dağıtmayı da deneyeceğiz. So one devotee was showing the wheel. Yani bir adadan böyle o patlayan lastiği gösteriyordu. And he was saying, help, help, help. Yardım, yardım, yardım diye bağırıyordu. And luckily all of them stopped and then we could also distribute books. Yani hepsi duruyordu. O zaman biz sonra kitap dağıtmaya başlıyorduk. We were more than, I think, 8 hours doing this. Yani 8 saat boyunca bunu yaptık. So it was like a surreal movie. Yani sürreal bir film gibiydi. Prabhu, the driver, was trying to fix, was trying to call someone who help us. Yani Prabhu orada bize yardım edecek birini aramaya çalışıyordu. Lastiği tamir etmeye çalışıyordu. Until the night, nobody thought about we could have accident, we could die, we could, I don't know, just disappear. Everybody was thinking how we are going to finish this book. Yani gece olana kadar kimse ölebilirdi, bu kazada işte başımıza daha kötü şeyler gelebilir diye düşünmüyordu. Herkes bu kitapları nasıl dağıtacağız diye düşünüyordu. Because this group of devotees, they have one goal of books every month and they don't stop until they don't do it. Yani bu grup adananlar, onların bir hedefi vardı. Her ay yapmaları gereken bir hedef ve onu yapana kadar durmuyorlar. Especially there was another Prabhu. He was from Argentina, but he lives in Mexico temple as a brahmachari. Yani bir tane Arjantinli olup Meksika tapınağında brahmachari olarak yaşayan özellikle bir adanan vardı. He was addicted to Sankirtan. Ve Sankirtan bağımlısı. Just addicted. Yani sadece bağımlıydı. Sometimes he is disappearing from the temple at 11 p.m. and he is coming to Mangalarti. Yani bazen gece 11'de tapınaktan ayrılıyordu, Mangalarti'de geliyordu. And then we are seeing this Prabhu coming in a static mood to the Mangalarti. Sonra o Prabhu'yu böyle coşku halinde hep böyle veç doğmuş bir halde Mangalarti'ye geldiğini görüyordu. He has very gracious way of dancing. Yani harika bir dans etme şekli vardı. And he is telling to the deities, I did. I did. Ve kızlar yani matacılara diyor ki ben bak yaptım, başardım. And then he saying, Deitileri. He is saying 500 books. 500 kitap. And then we are like, what you are doing? Where you are going, Prabhu? In the night, all the night, why you are not sleeping? Ne yapıyorsun sen? Gece nereye gidiyorsun?
neden uyumuyorsun diye soruyorduk ona. And he said, Mata, it's Saturday, I went to the discotheque. Yani cumartesi akşamı ben diskoteye gidiyorum. And he said, you don't know, there is a lot of young people dancing, they don't care to spend money on a book. Yani bir sürü genç çocuk var, onlar bir kitap almak için paralarını harcamaktan çekinmiyorlar dans ederken. We are always thinking this Prabhu is just crazy. Biz o Prabhu'nun deli olduğunu düşünüyorduk her zaman. Nobody could win the marathon every year, just him. Yani bütün her sene o maratonu o kazanıyor. He was distributing in a month, I think, more than 10,000 books. Yani bir ay içinde 10.000'den fazla kitap dağıtıyor. We were suffering just doing 1,000 books. Yani biz bir kitap yapamadık diye ya da yapmak için çok fazla böyle acı çekiyoruz. But he never stops. Sometimes on Sundays, when we're our resting day, we are searching for Prabhu in the prasadam time because we want to ask him about pastimes. Yani bazen pazar günleri biz o Prabhu'yu arıyorduk çünkü ona sormak istiyorduk, hikayeleri anlatmasını istiyorduk prasadam zamanında. And then we are asking, where is Jayadeva Prabhu? Where is Jayadeva Prabhu? Bu Prabhu nerede diye soruyorduk, nerede. And suddenly we then saw him, and then we are going for walking, and then we are seeing him on the light traffic. He's distributing books to the Yürüyüşe public. çıkıyorduk mesela, bir bakıyorduk o trafik ışıklarının olduğu yerde kitap dağıtıyor. We are telling Prabhu, why you are not resting? And he is always saying, there is no time for resting, Mataji. Yani biz ona soruyorduk, neden dinlenmiyorsun Prabhu diye. O da diyordu ki, dinlenmeye zaman yok Mataji. He said, if I die, I want to die here. Eğer öleceksem burada ölmek istiyorum. Preaching. Bunu Krishna bilincini başkalarına belirtiyor. Yes. Anytime I'm thinking about this Prabhu, I offer him my obeisances. Ben ne zaman o Prabhu hakkında düşünsem ona hürmetlerimi sunarım. And yeah, I know when we listen about numbers, we can get like, wow. Yani ben biliyorum, yani biz bu rakamlardan konuşurken wow diyebiliriz. But most important is to know why we are doing this. Ama en önemlisi neden bunu yaptığımızı bilmek. Because sometimes we can see devotees distributing many books, but they don't even understand it. They just feel like a competition. Yani bazen adananların çok fazla kitap dağıttığını görüyoruz. Ama onlar anlamıyorlar. Onun sadece bir yarış olduğunu düşünüyorlar. But every book that we give with love and understanding, this is going to help this person. Ama her kitap verdiğimizde bunu karşıdaki kişiye yardımcı olacağını anlarsak, Not thinking about, oh, I'm doing one more book, yani ben bir kitap daha verdim diye düşünerek değil, but knowing that Krishna is watching our heart, our sincere. Krishna'nın bizim kalbimizi bildiğini ve bizi izlediğini, bizim samimiyetimizi gördüğünü anlayarak. Because the first class devotee understood this knowledge. Çünkü bunu birinci sınıf adanan bu şekilde anlamıştır. And then we know this knowledge is just happiness, that this knowledge changed our life, and we want another person's also be happy. Yani bu bilgi sadece mutluluk veriyor, bizim hayatımızı değiştiriyor ve biz başkasının da mutlu olmasını istiyoruz bu bilgiyle. Because I think in some part somehow we have enough of this world. Yani biz bir bölümde yeterince bu savaştan bıktık sanırım. So can I say last? Son olarak söylemek istiyorum. So this happened to me. Bu bana olan şey. I was in Mexico and also doing book distribution. Ben Meksika'da kitap dağıtıyordum. And suddenly I received news that my sister tried to commit suicide. Yani kız kardeşimin intihara kalkıştığını duydum diye. In that time she was 16 years. O zaman 16 yaşındaydı. And was marathon, December marathon, where everybody wants to do the best. Yani bu Aralık maratonuydu. Herkesin en iyi yapmaya çalıştığı zaman kitap dağıttı. So I said, Krishna, I had to come back to Peru Ben Krishna, Peru'ya gitmek zorundayım dedim. because she needs me. Çünkü onun bana ihtiyacı var. And then I talked with my authority and I explained all the situation and he said no. Ben otoriteme gittim, durumu
durumu açıkladım. O da dedi ki hayır gidemezsin. I felt upset because I thought this is my family, it's very important. Ve ben sinirlendim çünkü düşündüm ki o benim ailem çok önemli diye düşündüm. Then he told me, okay, you write your Guru Maharaj and ask permission. If he said yes, I'm gonna book your ticket. O da dedi ki tamam o zaman Guru Maharaj'ına yaz. O evet derse ben de senin biletini alacağım. When I wrote my Guru and he replies, he said, please stay in Mexico and finish the book marathon. Ben Guru'ma yazdım. O da dedi ki lütfen Meksiko'da kal ve kitap maratonunu bitir. Somehow I felt disappointed and upset. Ben hayal kırıklığına uğradım, biraz sinirlendim. I said, how they cannot understand, they are my family. Onlar nasıl benim ailemin bu durumu anlamazlar diye düşündüm. So I sat somewhere and I started crying. Yani bir yere oturdum, ağlamaya başladım. And I asked Krishna, what do you want? Please tell me. Ve Krishna'ya sordum, ne istiyorsun benden? Lütfen bana söyle. And suddenly I felt I should not stop doing it. Yani ben şunu düşündüm, bunu yapmayı durdurmamalıyım. I have this feeling that like my sister was suffering and she decided to do this. There is a lot of people doing every day, thousands of people just committing suicide. Yani benim kız kardeşim acı çekiyordu ve intihar etmeye kalktı. Ama onun yanında bir sürü insan her gün intihar ediyor acı çektiğinden. So I told myself, stand up and try to give this book to these people who is really suffering. Ve ben dedim ki kendi kendime, tamam kalk ayağa ve acı çeken insanlara bu kitapları dağıt. In all this sad story, you are the lucky one because you got this knowledge. Yani bütün bu üzgün hikayenin içinde siz şanslı olan kişisiniz çünkü bilgiye sahipsiniz. So as Krishna is telling Arjuna, go and fight. Krishna Arjuna'ya diyor ki git ve savaş. And then I try to see the faces, the face of my sister on the faces of these people. Ve ben dışarıya çıktığımda karşılaştığım insanların yüzünde kız kardeşimin yüzünü görmeye çalıştım. Was not easy because I felt sad, but I think people was realizing I was sad, and some people even embraced me. They said, "You are doing nice, you are doing good, keep it doing. You are helping people with these books." Yani ben üzgündüm. İnsanlar da bunu anlamışlardı ve bazıları cesaretlendirmeye çalışıyorlardı. Çok iyi yapıyorsun, çok güzel yapıyorsun. Bu kitapları insanlara ver, yardım ediyorsun insanlara. Then after some days, my guru brought me again, and he said, "You can go after marathon is finished, stay 3 months with your family and try to help your sister." Yani sonra Guru Maharaj'ım bana bir tane daha mektup yolladı. Dedi ki maraton bittikten sonra 3 ay ailenin yanına gidebilirsin, ailene yardımcı olabilirsin. But he said, don't take so personal the problems of your family. Ama ailenin problemlerini çok kişisel algılama. Because even if you are there, they are not going to stop to do what they decide. Yani sen orada olsan bile onlar karar verdikleri şeyleri yapmayı durdurmayacaktır. And if you keep doing the devotional service, this is the biggest help for them. Ama sen adanma hizmetini takip edersen, uygulamaya devam edersen bu onlara en büyük yardım olacaktır. If you want to help them, not materially talking but spiritually, you should keep doing your service. Yani eğer onlara spiritüel olarak yardım etmek istiyorsan hizmetini yapmaya devam etmelisin. And this is what I'm trying to do. Ve bu da yapmaya çalıştığım şey Because şu an. now I'm very far, it's so hard to go there, but always I'm praying for them, for their advancement, that they can understand at least little bit what we have here. Yani ben şimdi çok uzaktayım ailemden ama bunu her gün yapıyorum, onlar için dua ediyorum. En azından burada bizim sahip olduğumuz bilginin çok azına sahip olabilsinler diye, ilerleyebilsinler diye. So even in the most hardest test that we have in life, Yani hayatta en karşılaştığımız en zor sınavlarda bile there is hidden golden message from Krishna. Krishna'dan gizli, bizim için gizlenmiş altın bir mesaj vardır. I think that's all. Sanırım bu kadar söylemek istediklerim. So thank you for listening. If someone has any question, complaint,
she has she has little crazy life, but it's what she decides to do. She has 2 children. Yani kız kardeşiniz nasıl diye sordular. Biraz çılgın bir hayatı var ama bu hayatı yaşamayı kendisi seçiyor. 2 tane çocuğu var. In that time when I came back, I tried to give her all this. I read with her. I took her on book distribution, just that she can realize there is another things in life. Yani onunla birlikteyken ben ona hep okuyordum bu kitaplardan. Ona anlatmaya çalışıyordum. Onu kitap dağıtmaya beraber çıkarıyordum. Sadece başka bir yaşam olduğunu anlayabilsin diye bunları yaptım. I teach her about Mahamantra, how she can understand that she is not the body, that is temporal. Yani ben ona Mahamantra'yı anlattım, bu beden olmadığını, geçici olduğunu, bu bedenin anlatmaya çalıştım. But everybody has to make their own decision if they want to take seriously or not. Ama herkes kendi kararını kendisi vermelidir. Yani bunu ciddiye alacak mı, almayacak mı? We can't offer, and we are so happy to show this everybody, but we cannot push or pull it. No. Yani biz bunu herkese gösterebiliriz ama bunu kimseye zorlayamayız. Thank you for asking. Sorduğunuz için teşekkürler. Bir adamışlıktan bahsediyoruz. Adamak Krishna. Onu söyleyecektim ve şartları ne? Ne şartları var mı? When you were talking about devotion or to devote, you were meaning to devote to Krishna, and what is the conditions to be Belli koşulları var mı? Are there any rules and conditions? Yeah, actually, Krishna is not putting any condition for us. Yani aslında Krishna bize hiçbir koşul koymuyor. He loves us as we are. Yani bizi olduğumuz gibi seviyor. But we don't love him as he is. Ama biz onu olduğu gibi sevmiyoruz. Sometimes we want to condition God to be something that we think should be. Yani bazen biz kendimizi koşulluyoruz ve o şeylerin bizim koşullu olduğumuz şekilde olmasını istiyoruz. And that's why in every sacred or religion scriptures there is rules and principles that we should try to follow. Bu yüzden de her sistemde ya da dinlerde hep uyulması gereken kurallar ve düzenlemeler oluyor. Sometimes it's difficult because we don't like to follow. Bazen bu zor olabilir çünkü biz takip etmek istemiyoruz. Sometimes we feel we know everything and we are just rebellious. Yani bazen her şeyi bildiğimizi ve isyankar bir tavır bildiğimizi düşünüyoruz ve isyankar bir tavır alıyoruz. But in every religion there is rules to follow, so we can really adjust ourselves to the path. Yani her sistemde, her dini uygulamada bazı kurallar vardır ve bu şekilde kendimizi yola yola uyumlarız. So in Krishna consciousness we have 4 rules that we are trying to follow. Yani Krishna bilincinde 4 tane kural var bizim takip etmeye çalıştığımız. We are not eating meat, fish, chicken, eggs. Yani biz et, yumurta, tavuk, balık yemiyoruz. We are not using drugs, cigarettes or whatever is going to intoxicate our bodies. Uyuşturucu, bizim bedenimizi uyuşturacak şeyler kullanmıyoruz. Sigara, alkol gibi uyuşturucular kullanmıyoruz. We don't do gambling. Kumar oynamıyoruz. And we don't have illicit sex. Ve yani evlilik dışı cinsel ilişkide bulunuyoruz. But this is not just because someone created these rules and now we have to follow. This has very deep meaning that Srila Prabhupada is explaining. Actually, these 4 rules correspond to 4 qualities that the soul has to develop. Yani aslında bu kimsenin koyduğu kurallar ya da uymamız gereken kurallar gibi basit bir şey değil. Çünkü bu 4 tane düzenleyici ilke aslında bizim ruhumuzun doğasını ortaya çıkaran şeyler.
To be merciful, compassionate, clean, tolerating. Yani temiz olmak, hoşgörülü olmak, merhametli olmak ve şefkatli olmak. Why we should develop these qualities? Yani neden bu nitelikleri geliştirmeliyiz? It's fast. Because these are the qualities of a saint person. Çünkü bunlar aziz birisinin nitelikleri. So we have to be clean for God. We want to be clean for ourselves. Yani Tanrı için temiz olmalıyız, kendimiz için temiz olmalıyız. Actually, this is very basic. No, Prabhupada said, "I'm giving you the basic because you are Westerns, and then if I give more deep, it's going to be very hard for you." Yani bu çok temel şeyler aslında. Prabhupada diyor ki bunlar temel şeyler. Baştan size söylemedim. Srila Prabhupada said, "If I give you deep rules and regulations, you cannot follow. You are not used to." Size çok böyle derin kurallar verirsem, düzenlemeler verirsem, siz bunları uygulayamazsınız çünkü alışık değilsiniz diyor. So if we try to follow this, okay. Yeah, ponme. So if we follow just these 4 rules, Eğer biz bu dört kuralı izlersek düzenlemeyi, our life is going to change immediately. Ve bizim hayatımız o zaman hemen değişecek. If we are not so clean persons and it's very hard for us to take shower in the morning. Eğer biz temiz birisi değilsek, yani sabahları şey almayacaksak, duş almayacaksak. But if we start doing every morning, we are going to feel it. This is very nice. I feel very different. Ama bunu yaparsak, her gün sabah yıkanırsak bunu hissedeceğiz, yani çok farklı hissedeceğiz kendimizi. Yes, these are the points. Is that okay? Bunlardı. Sizin için uygun mu? Yeah, gracias. Yes. So we have to try to keep it, whatever we have about this knowledge, and try to go deep. Yani biz bu bilgiyle ilgili olan her şeyi içimizde tutmalıyız ve derinleştirmeye çalışmalıyız. Yes, that's why very important to read, to associate with devotees, to eat prasadam. Yani bu yüzden adananlarla birlikte olmak çok önemli, beraber okumak önemli, beraber prasadam onurlandırmak önemli. The most we practice, the most we can realize. Yani biz pratik ettikçe daha çok anlayacağız, daha çok farkındalığa sahip olacağız. It's like when you like something and you keep doing, you are going to develop more and more that you really like. Yani siz bu pratiği yaptıkça daha çok gelişeceksiniz, ve bunu hissedeceksiniz. Like if we like to play piano and we practice every day 1 hour, and after 3 years, 4 years, 5 years, we are going to become experts. Yani piyano çalmak istiyorsanız eğer bunu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl pratik ederseniz sonunda uzman olacaksınız. It's the same in here. If we every day try our best. Burada da aynı şey geçerli. Eğer biz elimizden gelenin en iyisini yaparsak, then we are going to develop the taste, the sweet taste. O zaman biz bu tatlı tadı geliştireceğiz. And we will not want to live. O zaman ayrılmak istemeyeceğiz. We will want more. Daha fazla isteyeceğiz, daha fazla. Ne? What? We will want more. More Krishna consciousness. Daha fazla Krishna bilinci. Yes, we will want to know more, to eat more prasadam, Krishna to have hakkında more daha çok appreciation. bilmek isteyeceğiz, daha fazla prasadam yemek isteyeceğiz, daha fazla birliktelik kurmak isteyeceğiz bu kişilerle. We will want to hear more. Who is Krishna? What is this Krishna doing that everybody is amazing in this room? Yani o zaman bilmeye çalışacağız. Herkesin burada peşinden koştu. Krishna kim? Yani onun hakkında duymak isteyeceğiz. Because when you love someone, you want to know more about this person, right? Eğer birisini tanımak istiyorsanız, yani seviyorsanız, onun hakkında daha çok duymak istersiniz tanımak için. What this person likes, what is his favorite color, food, what he does, what he does in the daily routine day. Yani bu kişi neden hoşlanıyor, ne yapmaktan hoşlanıyor, neyi seviyor, onun günlük yaşamı nasıl,
öğrenmek isteriz. And then you make like a relationship with this person, right? Even if it's your friend, your mother, or is your couple. Yani o kişiyle bir ilişki geliştirirsiniz bir şekilde. Onun arkadaşlarıyla, annesiyle, babasıyla, akrabalarıyla. I think it's not easy to love someone if you don't know this about this person. Ama eğer o kişiyi tanımıyorsanız onu sevmek çok da kolay değildir. So it's the same with God. The most we know about God, the most we are going to fall in love with Him. Yani Tanrı'yı ne kadar iyi tanırsak ona o kadar çok aşık olacağız. For example, there is the Krishna book. There is the pastime of Krishna. No? Then when we are reading, we are feeling like, wow, really? Krishna can do this? Yani Krishna kitabı var mesela. Krishna'nın keyif dolu meşgalelerini anlatıyor. Biz okuduğumuz zaman, wow, gerçekten böyle mi? Bunu mu yapıyor diyoruz. And then we want to read more and more and more. Ve daha fazla okumak, daha fazla okumak, daha fazla okumak istiyoruz. Like she's in love with me. O da çok seviyor. Sister. There is one matter. She has question. Bir soru var o tarafta. Prabhu is okay? Good? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir dersti öncelikle. Thank you very much. It was a good lesson. Çağ girerken kitap satımında yolda karşılaştığımız araba lastiğinin çıkması bence ileriye giden bir hedefi engelleme noktasındaydı. And there was this wheel, this accident wheel, and it was like obstacle in your path. Aslında orada bir niyeti bence Krishna'nın check etmesiyle ilgili olan Krishna bir was testing süreçti. you for my understanding. Gerçekten niyetin gerçekten bu yolda gitmek ve bu But kitapları are you dağıtmak serious mıydı? to be for distributing these books? Ama burada sormak istediğim soru şu. My question is, Orada hiçbir araba geçmiş olmasaydı if there ve was no 10 car kişilik there, ekip bu yolda niyet ederken varmak istediği yer çok uzak olmuş olsaydı oradaki çözüm ne olurdu? and there was no car, and the closest point was too far from your point, what would be your reaction to this? We were very far. I Aslında know. There was no help. I know. But if Aslında there biz is çok no car, uzaktaydık. what's going to be the Yeah, relationship? probably devotees are very smart. They are going to solve. Probably they are going to help someone to take us from these people who were stopping, the trailers, drivers, and maybe they can take us, the books, especially the books, no? Because we were more worried about the books. No, I understand, but the question is if there is no car crossing the place that we are going to go as a center, there is no way that we can contact with somebody. What's going to be Probably we will walk with the books. Yani, that's the thing. yani kitaplarla yürüdük. But you make an interesting point in the Ama- beginning. Ama ilginç bir noktaya değindiniz. Actually, for advanced devotees, that I was lucky. I was with very good devotees. They don't see obstacles. Ben çok şanslıydım çünkü çok ilerlemiş adananlarla birlikteydim. Onlar engel olarak görmüyorlar bir şeyi. They see opportunities Onlar sadece fırsatları görüyorlar. because in that moment they were very aware that death can happen anytime. Çünkü onlar bunun farkındaydılar. Yani ölüm her an gelebilirdi. So, as I said, we didn't know that we could die or we could really have very big accident. We just thought, how are we are going to finish all this book? Yani demin dediğim gibi yani biz öleceğimizi falan düşünmüyorduk kaza olduğunda. Bu kitapları nasıl dağıtacağız diye düşünüyorduk. This is the mentality of a devotee, no? They are seeing opportunities where the normal people are seeing obstacles, but they are seeing opportunities for serving. Yani bu bir adananın mentalitesidir. Yani engelleri değil, buradaki fırsatları görürler. And also, already Krishna knows everything, what will happen in the future, in 20 years, everything. So Krishna wanted to help these people who is going in the trailers, in the tractors, because maybe they will not get this opportunity of having a book. Ve burada Krishna her şeyi biliyor tabii ki. Belki oradaki traktörde geçen kişiler hiçbir zaman fırsatı olmayacaklardı bu kitaplara sahip olmaya. Ama Krishna böyle bir ayarlama yaptı. Even if they don't read the book, they just will bring in the house and they will live somewhere. Someone is going to read, right? Yani
onlar o kitabı okumasalar bile onlar o kitapları alıp eve götürecekler, koyacaklar. Belki başkası okuyacak. So we are just instruments. Krishna is just using us like a puppets. Yani biz sadece aracız burada. Krishna bizi bir araç gibi, bir kukla gibi kullanıyor aslında. You are going to be in this place at this time, and this is going to happen. Yani bu yere gideceksin, bu zamanda burada olacaksın ve bunlar olacak. Just we are not receiving the invitation. Sadece burada bir davet gelmiyor, bir davet kabul etmiyoruz. Just we have to be ready, no, for everything. Her şey için hazır olmalıyız sadece. And if we don't understand, because also we can take the other side, no, why Krishna is doing this, we want to go and do this book distribution, what happened, Krishna, please? Yani biz bunu anlamayabiliriz de yani başka bir şeyler de düşünebiliriz. Biz kitap dağıtacaktık, niye Krishna bizim önümüze bunları çıkardı, ne oldu diyebiliriz. So one side or the other side, we are just instruments. Öyle ya da böyle biz sadece burada araç oluyoruz. So better we go in the kind side, no, okay Krishna, you want this for me, okay, I will be humble and accepting, even if it's hard for me. Yani biz burada nazik olan şeyi yapıyoruz, kibar olarak düşünüp, kibarca düşünüp, evet Krishna benim için bunları ayarladı, bunlar olacak, bu şekilde kabul ediyoruz. I will not attach myself to the results, but I will be part of your purpose. Yani ben sonuçlara bağlı kalmayacağım, senin amacına göre hareket edeceğim. And as this Draupadi Mataji made, I'm in your hands. Draupadi'nin yaptığı gibi o mecliste, ben senin ellerine bırakıyorum kendimi dediği gibi. And yes. I would like to share something. I was just listening in one lecture from Srila Prabhupada in it was like Chaitanya class. Srila Prabhupāda'nın Chaitanya Charitamrita dersinde söylediği bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. He was saying that actually we cannot understand God. O diyordu ki biz Tanrı'yı anlayamayız. We cannot understand Krishna. Krishna'yı anlayamayız. Because we have our tiny brains cannot really understand. Çünkü bizim küçük beyinlerimiz bunu anlamaya müsait değil. And so somebody might say, so then what is the use of trying to understand the Lord or thinking about the Lord or meditating on the Lord? Yani birisi bunu söyleyebilir. Bu Tanrı'yı düşünmek, Tanrı'ya meditasyon yapmanın ne önemi var? What's the use of it if we cannot? Bununla ne yapacağız yani? But Srila Prabhupada was saying, so but devotee thinks different. Ama Srila Prabhupada diyor ki adananlar farklı bir şekilde düşünüyor. Devotee doesn't care. Devotee thinks just trying to understand Krishna is giving him or her so much pleasure. He just loves to think about Krishna, loves to talk about Krishna, loves to discuss about Krishna. Yani adananlar Krishna hakkında duymak istiyor, Krishna hakkında konuşmak istiyor, Krishna'yı sevmek istiyor, onunla ilgili şeyleri düşünmek istiyor. So they even are very happy trying to understand Krishna. Yani onlar Krishna'yı anlamaya çalışmaktan bile çok mutlu oluyorlar. So they know they cannot understand. Anlayamayacaklarını biliyorlar. But they don't care. Ama bunu umursamıyorlar. Because even thinking about Krishna and trying to understand the Lord is very purifying. Yani Krishna'yı anlamaya çalışmak bile çok bizi temizleyen, saflaştıran bir şey. And it gives a very transcendental happiness, joy. Bize transcendental mutluluk ve keyif veriyor. Srila Prabhupada was saying, this is the devotee. Srila Prabhupada adanan bu demek. This is devotee business. Thank you, Mataji, for that. Yes, my guru, Sankarshan Das Prabhu, also he said, always he's saying in his lectures, you should think about Krishna 24/7. Yani benim gurum Sankarshan Das Prabhu diyor ki Krishna'yı 7 gün 24 saat düşünmelisiniz. Then some devotees, we are watching each other like what? Ve o derste söylediğinde biz adananlarla birbirimize bakıp ne diyor diyoruz. And he said, yes, this is very easy. And we again are watching each other like what? Yani o çok kolay bunu yapmak diyor ve biz birbirimize bakıp nasıl ne diyor diye düşünüyoruz.
And then he said, why we cannot think about Krishna all the time? Neden biz Krishna hakkında her zaman düşünemiyoruz dedi sultan. Because there is a lot of distractions. Bir sürü talimat var. The social, Bir sürü önümüze çıkan bizi bundan alıkoyan şey var. social media, working, studying, taking care of the child. Yani sosyal medya var, işte işimiz var, okul var ya da çocukla ilgilenmek zorundayız. Then he said, so what is more important? If you are working, you can listen in your mind the Maha Mantra, or you can put soft kirtan. Yani bu hangisi daha zor diye söylemiş. İşte mantra çalışırken küçük bir sesle mantrayı dinleyebilirsiniz, yumuşak bir mantra şey. And then he said, even when you are going to sleep, you should think about Krishna, then you are going to dream with Krishna. Yani uyurken bile Krishna'yı düşünmelisiniz. O zaman Krishna'yı rüyanızda görebilirsiniz diyor. And he said, the most you try, the most you get the result. Yani ne kadar çok denerseniz o kadar çok sonuç alırsınız. Then he said, okay, just be real. If you work 8 hours, then you have 16 hours for thinking about Krishna. Yani o zaman gerçekçi olun, yani 8 saat çalışıyorsanız 16 saat Krishna'yı düşünmek için zamanınız var. He said, don't think you are chanting 16 rounds and then that's it. Yani sadece 16 tur japa yapıp her şeyin bittiğini düşünmeyin. He said, all the time you should try to remember Krishna. Her zaman Krishna'yı hatırlamaya çalışmalısınız. If you have devotee friends, it's more easy, no? Because you Adanan will, arkadaşlarınız varsa bu daha kolaydır. you will always bring the point of Krishna in the middle of the conversation. Yani o zaman Krishna'yı bütün bu konuşmalarınızın ortasına getirmek çok kolay olur. And another point he's always saying, he said, you should have the desire for becoming pure devotee. Yani aynı zamanda saf adanan olmak için arzuya sahip olmanız gerekiyor. Sorry. Because he said, why you think you have to wait until you are 89 years and you are on your bed, living the body? Yani neden 80-90 yıl yaşına kadar beklemeyi düşünüyorsunuz ki? O zaman yaşlanacaksınız, yatağa mahkum olacaksınız. And just in that moment you want to become a pure devotee of Krishna. Yani sadece o noktada Krishna'nın saf adananı olmayı düşünün. But he said, no, you should, it doesn't matter the age, because this age is just in the body. Yani bu aslında yaşla ilgili değil, belki sadece bedenle ilgili. But the soul is very old already. Zaten o çok yaşlı, He knows. o biliyor. And then you should pray every moment you are in front of the deity, in front of one picture of Krishna. Please Krishna, right now make me your pure devotee. Yani bunu hep denemelisiniz. Murti'nin önüne geldiğinizde ya da Krishna'nın resminin önüne geldiğinizde, Krishna lütfen beni saf adana yapın. If someday we go with pure heart and pure intentions, maybe it's going to become a real thing. Yani eğer biz bir gün gerçekten iyi bir eğilimle bunu yaparsak, bu gerçek olabilir, gerçekleşebilir yani. Because already we trust in this process, right? Çünkü biz bu sürece güveniyoruz. We already are seeing in our lives how this process is really working. Ve biz kendi yaşamlarımızda bu sürecin nasıl işe yaradığını da görüyoruz. How much anarthas are coming outside and we feel afraid. Yani biz ne kadar çok anartanın geldiğini de görüyoruz. But in some point we can go and pray with sincerity. Ama bir keresinde yani samimiyetle gidip dua edebiliriz. And probably Krishna is going to, who are you? Okay, take pure devotion. Yani belki bir keresinde Krishna diyecek ki sen kimsin? Tamam bu saf adamla gidelim. Okay, it's not so easy like that, but Bu kadar kolay değil tabii. but it's nice to think. Ama bunun hakkında düşünmek güzel. Yeah, so I think we are in good hands here, right? We have Brahma Singha and Krishna Mala Mataji. Sanırım
İnanın biz burada iyi ellerdeyiz. Nirsimha Krishna ve Krishna Mala'nın elinde. We are very lucky. Çok şanslıyız. We have very good devotees around us. Etrafımızda çok iyi adananlar var. So we should try to take advantage of them. Onların avantajını In the kullanmalıyız. good sense. Yani iyi bir şekilde, yani iyi bir şekilde bir taraftan bakmalıyız. And try to learn more and more because life is very short. Ve daha fazla öğrenmeliyiz çünkü hayat çok kısa. Yes. One day we are here and next minute we don't know. Belki bir gün buradayız, bir sonraki an neredeyiz bilmiyoruz. So I wish for all of you the best Hepinize en iyisini diliyorum. always. Her zaman. Always to have your association Her zaman sizin birlikteliğinize sahip olmak istiyorum. and that you can go back in this life Ve bu şekilde siz de bu yaşamda Krishna'ya geri dönebilirsiniz. to our real home. Gerçek evimize. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Jai. Her Grace Madhumati Mataji ki. Jai.